Merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Paul McCartney'e ait eğitim serisinin 4. videosuyla devam ediyoruz. Odaklanmanın gücüne dönecek olursak, neye odaklanırsanız ondan daha fazla elde edersiniz. Psikolojik ve bilimsel teoriler bunun neden böyle işlediği konusuna bolca yer veriyor. Psikologlar bunu retiküler aktive edici sistemden çevresel uyaranlarınızın çoğunu süzgeçten geçirmenize ve sadece güvenliğiniz ve en yüksek değerleriniz açısından önemli olanları fark etmenizi sağlayan kısımdan bahsederek açıklıyor. Davranışçılar odaklandığınız şeyden daha çok elde edeceğinizi kabul ediyor ama bunu farklı şekilde açıklıyorlar. İnançlarınızın ve baskın duygusal durumlarınızın sadece dışsal davranışlarınızı etkiledikleri oranda önemli olduklarını ileri sürüyor. Aynı dışsal davranışlar çevrenizdeki dünyada sonuçlar yaratarak bir tür kendi kendini gerçekleştiren kehanet etkisi yaratırlar. Bilim insanlarının, özellikle de kuantum fiziğiyle ilgilenenlerin ise yakın geçmişte The Secret adlı film ve kitapta popülerlik kazanan farklı bir açıklaması var. Açıklama şu: düşüncelerimizden dile, bedenlerimize ve etrafımızdaki fiziksel dünyaya kadar her şey atomlardan ve belirli bir enerji frekansıyla titreşen moleküllerden oluşuyor. Temel pratik kural enerji konusunda zaman zaman çekim yasası olarak da anılır. Benzer şeyler birbirini çeker. Bu teoriye katılan bilim insanları düşüncelerimizin bir mıknatıs görevi gördüğünü ve odaklandığımız şeyin bize sürekli olarak çekildiğini ileri sürer. Müzikte buna sempatik rezonans denir. Aynı odada iki piyanonuz varsa ve birinde do tuşuna basarsanız diğer piyanoda do telinin aynı hızda titreşmeye başladığını görürsünüz. Düşüncelerinizin arkasındaki duygular kendilerini hangi hızla göstereceklerini belirler. Sürekli enerji yayarsanız bu enerji sürekli olarak bir şeyleri çeker ve iter. Düşüncenizin zenginliğinin nihayetinde banka hesabınızdan daha değerli olması bu yüzdendir. Düşünceleriniz hem güçlü hem de yaratıcı bir enerjidir. Neye inanmayı seçerseniz seçin, akılda tutulması gereken yoksun olduğunuz şeylere odaklanmak size daha fazla yoksunluk, termostatınızı genişletmeye, daha fazla para yaratmaya odaklanmak ise size eskisinden daha geniş bir olasılık duygusu ve daha büyük bir zenginlik getirecektir. Termostatınız nasıl ayarlandı? Bilim insanları yumurtalardan yeni çıkan civcivlerin gördükleri ilk şeyi anne yerine koyduğunu, o şeyle bağ kurduklarını ve davranışlarını onun etrafında kurduklarını keşfetti. Bu sürece mühürleme adı verilir ve araştırmacılar gelişimin bu biçimlendirici safhasında şartlanmanın gücünü ispatlamışlardır. Aynı şey belirli bir noktaya kadar insanlar için de geçerli. Çocukluğumuzun ilk tecrübeleri daha sonraki hayatınızı biçimlendirir. Parayla ilgili inançlarınız, büyüdüğünüz ortamın ve etrafınızdakilerin tavırlarının etkisini taşır. Parayı algıladığınız şekilde algılamaya programlanmanız bu şekilde olur. Bu ilk tecrübeler bilinçaltınız için bir eğitsel video rolü oynar ve bu uyarı ya da olabileceklerin örneği olarak işlev görür. Çocukluğunuzda etrafınızdaki yetişkinlerin parayı nasıl elde ettiğini, onunla ilgili nasıl fikirleri olduğunu izlersiniz ve bu daha sonraki hayatınızda yapabileceklerinizin potansiyelini oluşturur. Örneğin ben küçükken babam inşaat işindeydi. Büyük bolluk dönemleri yaşamasına rağmen işi genelde değişkendi. Annemle babamın bu finansal lunapark treninde muazzam stresin altında olduklarını izlediğimi ve bir çocuk olarak para konusunda ömrüm boyunca endişe duymak istemediğime karar verdiğimi hatırlıyorum. Hatta paranın benim için hiçbir zaman sorun olmamasını, o nedenle çok fazla para kazanmayı istiyordum. Bilinçaltımdaki para programlamasının ilk biçimleyişi böyle oldu. Ama sonra 30'lu yaşlarımda kendi finansal hayatımın gidişatına bakınca çok para sahibi olmaya karar vermemin öğrendiklerimin sadece bir kısmı olduğunu fark ettim. Tıpkı babam gibi ben de büyük miktarlarda para kazanıp o paradan hızla kurtulma döngüsüne kapılmıştım. Akışımı kendim yönlendiriyormuşum gibi gözükse de genelde annemle babamın finansal iniş çıkışlarının aynısını yaşıyordum. Tek fark çıkışları daha yükseğe, inişleri daha aşağıya olmasıydı. Döngüyü algılayınca hipnotik regresyon prensibini kullanarak onu değiştirebilecek duruma geldim. İnsanlar çocukluklarında öğrendikleri kalıplara bilinçsizce uydukları için hipnozcuların kullandığı en güçlü telkinlerden biri, danışanlarını kısıtlayıcı kalıbın yaratılmasından önceki bir zamana geri döndürmektir. Bilinçaltı yeni kalıplarla açıldığı zaman insanlar mümkün olabilecekler konusunda farklı filtre kalıpları yaratabiliyor.
Bu bizi sıra dışı görünen bir çıkarıma götürüyor. Zengin bir çocukluğa sahip olmak için hiçbir zaman geç değil. Örneğin en yakın arkadaşlarımdan biri Eton'da okudu ve yaptığı her şeyde en üst düzeye ulaştı. Diğer yandan ben sıradan bir çok amaçlı okula gittim ve ilk yıllarda akademik açıdan pek başarı kaydetmediğimi söylemek hafif kalır. Bir gün kendimiz ve okuldaki potansiyelimizle ilgili ne tür mesajlar aldığımızı karşılaştırıyorduk. Kendimi bildim bileli yaptığım hiçbir şeyin yeterince iyi olmadığını, gözümü yükseklere dikmemem ve dünyada bir iz bırakmam gerektiği yönündeki her türlü hırsımdan vazgeçmem gerektiğini dinledim. Okul karnelerimden birinde benden hiçbir şey olmayacağı yazıyordu. Tam aksine arkadaşıma da sürekli olarak özel ve doğuştan lider olduğu söyleniyordu. Aramızdaki farkların bazıları biraz daha inceydi. Örneğin benim okulumda tipik bir matematik sorusuna elma 20, portakal 15 peniyken bir sterline kaç kilo elma ve portakal alınabileceği soruluyordu. Arkadaşımın matematik dersinden hatırladığı bir soru ise operasyonlarının ilk 3 yılında sınırlı karlılık sergilemiş küçük bir mühendislik şirketi alıyorsunuz diye başlıyordu. Her ikimiz de seçtiğimiz alanlarda başarıya ulaştıysak da benimki sürekli bir öğrendiklerimi unutup kendimi yeniden programlama yolculuğu oldu. Arkadaşımınki ise ilk baştan olumlu programlanmış olmanın doğal ve kaçınılmaz sonucuydu. Bu farklılıklar bana gösterdi ki halihazırda zenginlik termostatınızın nereye ayarlı olduğu çocukluktaki programlamanızın doğal ve kaçınılmaz sonucudur. Yetişme döneminde para konusunda yaşadığınız tecrübeler ve bilinçli ya da bilinçsizce aldığınız mesajlar mevcut finansal tablonuzun ana hatlarını yaratmıştır. Şimdi birlikte bu tabloyu değiştirmek üzereyiz. Birlikte bu sistemin en önemli tekniklerinden birini kullanmak üzereyiz. Bu size başta tuhaf gelse de teknik tek başına büyük fark yaratabilir. Birazdan sizin için size potansiyelinize inanan ve bu inancı uygulamaya koyacak finansal araçlara sahip zengin düşünenlerle çevrili olduğunuz alternatif bir çocukluk yaratacağız. Bu süreç yaşadığınız çocukluktan bir şeyi alıp götürmeyecek ve geçmişinizle ilgili önemli hiçbir şeyi unutmayacaksınız. Bu teknik en basit ifadesiyle bilinçaltınıza yeni alternatif yollar sağlamanın bir yolu. Bu sayede eski zenginlik programlamanızın kısıtlamalarından kurtulmuş olacaksınız. Şimdi sizden gözlerinizi kapatmanızı ve canlı bir şekilde daha zengin bir hayatınızın olduğunu hayal etmenizi istiyorum. Ne kadar detaya girmeye çalışırsanız egzersizin etkisi o kadar artar. Gerçekten böyle bir hayatın nasıl olabileceğine dair güçlü bir his yakalayana dek denemeye devam edin. Dilerseniz şimdi size okuyacağım yönergeleri baştan sona kadar dinleyip sonra adım adım gerçekleştirebilirsiniz. Dünyaya adım attığınız andan itibaren sevildiğinizi, istendiğinizi ve her şeyin her zaman yeterli miktarda olacağını kesin olarak bildiğiniz, gerçek anlamda zengin bir ortamda harika bir yuvada doğduğunuzu hayal edin. Her nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın, sevildiğinizi, istendiğinizi ve her şeyin her zaman yeterli miktarda olduğunu düşünün. Böyle bir çocuk olmak nasıl bir duygu? Şimdi gözünde doğum gününü canlandırmanı istiyorum. Bu zengin hayatında o küçük çocuğa ne tür hediyeler alıyorlar? Nasıl arkadaşlarla oynuyorsunuz? Bu zengin dünyada büyürken nelerin mümkün olabileceği konusunda nasıl inançlar oluşturuyorsunuz? Çevrenizdekiler size hangi olumlu mesajları ve öğütleri veriyor? Doğduğunuz andan itibaren her zaman yapmak istediğiniz her şeyi yapmanıza yetecek kadar paranız olduğunu bilerek büyümüş bir ergen olmak nasıl olurdu? Kimlerle takılmak isterdiniz? Nereye seyahat etmek isterdiniz? Geleceğinizle ilgili ne tür umut ve hayalleriniz olurdu? Kendinizi ne kadar güvende ve emin hissederdiniz? Yetişkinliğe geçiş yaparken ne tür şeyleri yapmak istiyorsunuz? Bunları kiminle yapmak istiyorsunuz? Nerede yaşamayı seçiyorsunuz? Kendiniz hakkında ne hissediyorsunuz? Her şeyin her zaman yeterli miktarda olacağını bilirken hayata dair ne hissediyorsunuz? 20'li yaşlarınızda ne tür şeylere ilgi duyuyorsunuz? 30'larınızda, 40'larınızda, 50'lerinizde, 60'larınızda,
70'lerinizde ömrünüzü sevildiğinizi, istendiğinizi ve her zaman istediğiniz her şeyi yapmanıza yetecek kadar paranız olduğunu bilerek geçirmek nasıl bir şey? Neler öğrendiniz? İsterseniz cevaplarınızı bir otobiyografi yazar gibi yazabilirsiniz. Örneğin, 20'li yaşlarımda çok ayrıcalıklı yetiştirildiğim için mümkün olan her şekilde dünyaya karşılığını ödemeyi sorumluluk edinmiştim. Sanat dünyasında sevdiğim bir işte çalışmayı ve işlerimi yönetmeyi sürdürürken danışmanlık ve genç insanlara finansal desteğin yanında eğitim de sunan hayır kuruluşlarına yüklü miktarlarda bağış yapmaya başladım. Yaşım büyüdükçe önümde koca bir ömür olması duygusuyla bağımın azalabileceğini anladım ve bu yüzden insanlara hayat bütün ümitlerini kırmadan ulaşabilecek organizasyonlara destek vermek istedim. Her ne kadar sadece bir hayal gücü egzersizi olsa da bu egzersizi yaparken rehberlik ettiğim insanların hayatında çoğu zaman sadece birkaç gün içinde elle tutulur değişiklikler yaşadığını fark ettim. Zenginlik termostatı ile ilgili genelde şöyle sorular alırım. Sanırım termostatım fazla yükseğe ayarlı. Sadece asgari ücret ödenen bir işe girme fikrine bile dayanamıyorum. Bu yüzden uzun süredir işsizim. Termostatınızın nereye ayarlı olduğunu merak ediyorsanız gelirinize ve banka bakiyenize göz atmanız yeterli. Tutarlı bir şekilde para kazanamaz durumdaysanız açıklamanızın bir önemi yoktur. Termostatınız parasızlığa ayarlıdır. Bu bölümdeki egzersizleri yapmak hayatınızda paranın olması konusunda rahatlamanızı sağlayacaktır. Ve kendinize bu eğitimdeki fikir ve egzersizlerle ilerlemek için zaman verirseniz gelirinizi yersiz stres ya da rahatsızlık yaşamadan kademeli olarak arttırabileceğinizi göreceksiniz. Bu programlama ve yeniden programlama olayı bana tehlikeli geliyor. Bunu yapmak gerçekten güvenli mi? Bu eğitime dahil ettiğim tüm egzersizleri özellikle özel seans veya toplu atölye çalışmalarında yüzlerce bazen binlerce insanla denedim. Verdiğim talimatları uygulayın. Sadece güvenli değil, aynı zamanda kayda değer ölçüde etkili olduğunu göreceksiniz.